Markamızı yurt dışına açacağız. Peki önceliği hangi pazara verelim? Amerika mı, Avrupa mı? Öncelikle bu soruya yanıt vermeden önce şu soruya yanıt vermemiz lazım. Ürünümüz Avrupa pazarına mı daha uygun veya markamız yoksa Amerika pazarına mı daha uygun? Önce bunun pazar araştırmasını yapmamız lazım. Sektörlerdeki, ülkelerdeki rekabeti araştırmamız lazım. Diğer markaların yaptıklarına bakmamız lazım. Bunlara baktıktan sonra hangi pazara uygunsak onu seçeceğiz ama bundan önce bahsetmemiz gereken birkaç teknik konu ve birkaç tavsiyem olacak. Öncelikle şundan bahsedelim. Sakın ha sakın birden fazla ülkeyle başlamayın. Sadece tek bir ülke seçin. Avrupa'da olsa dahi sadece tek bir ülke seçin. Bu günlük 100 birimlik reklam bütçenizi sadece tek bir ülke için harcayın. Derseniz ki ben işte Amerika'yı, Avrupa'dan İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı bütün reklam setlerine ekleyeyim. Hepsinde adım adım başarılı olmaya çalışayım. Bu mümkün olmayacak. Data yatırımınızı ve marka yatırımınızı öncelikle tek bir ülke seçerek başlatın. Eğer birden fazla ülkeye odaklanırsanız hiçbirinde başarılı olamayacaksınız. Peki bu pazarı seçerken Avrupa ve Amerika arasındaki en temel farklılık ne? Bence bu noktadaki en temel farklılık tüketim alışkanlıkları. Amerika Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla tüketici olan bir toplum. Yani Türkiye'ye o anlamda biraz daha fazla benziyor. Avrupa ülkelerinin birçoğu ise tüketimi daha az ama kaliteye daha fazla önem veren bir pazar. Amerika'da CPM'ler daha fazla, Avrupa'da ise CPM'ler daha ucuz. Avrupa'da daha az CPM olmasına rağmen hacim daha az. Amerika'da daha fazla CPM olmasına rağmen tüketim yani hacim daha fazla. Tabii ki Avrupa ülkelerinin tümünü bir araya koyarsak Amerika'nın tek elinden daha büyük hacme sahip olur ama biz dediğimiz gibi tek bir ülkeyle başlayacağız ve Avrupa'da tek başına Amerika'dan daha fazla hacme sahip olan herhangi bir ülke yok. Ne nüfus olarak ne de harcama alışkanlıkları olarak, tüketim olarak. Diğer dikkat etmemiz gereken konuysa dil. Eğer Amerika'da satış yapacaksak tüm içeriklerimiz mutlaka İngilizce olmalı. Eğer İngiltere'de satış yapacaksak tüm içeriklerimiz İngilizce olmalı. Fransa'da satış yapacaksak tüm içeriklerimiz, sosyal medyamız, web sitemiz Fransızca olmalı. Almanya ise Almanca, İspanya ise İspanyolca. Yani yerel hangi dil kullanılıyorsa o ülkede o dile göre tüm içerikleriniz oluşturulmalı ve oranın kültürüne göre üretilmeli. Okey, CPM'i konuştuk. CPM'den bahsettik. Tüketim alışkanlıkları dedik. Bunlara bakmamız lazım. Başka neye bakmamız lazım? Rakip analizi. İyi bir rakip analizi yapmanız lazım. Satış yapmak istediğiniz ülkede hangi rakipleriniz var? Ne kadar ürün satıyorlar? Hacimleri ne kadar? Sosyal medyayı nasıl yönetiyorlar? Vesaire. Tüm her şeyi detaylıca incelemeniz lazım ve ona göre satış yapacağınız ülkeyi veya pazarı önceden seçmeniz lazım. Bu noktada tabii bolca SWOT analizi yapmanız gerekecek. Diğer bir konu. Instagram hesabınızda da her ülke için bir tane Instagram hesabınız olmalı ve o dilde içerikler üretilmeli. Yani ben bir Instagram hesabı açayım ve tüm ülkelerde aynı Instagram'ı kullanayım. Evet, çok büyük markaysanız olabilir ama çok büyük markalarda bile bu hesaplar farklılaşabiliyor. Web sitesinde çözmeniz kolay tabii ki. Farklı uygulamalarla, dil ve para birimi uygulamalarıyla aynı web sitesini, aynı domaini farklı şekillerde gösterebiliyorsunuz. Özellikle Shopify'in Markets özelliğiyle bunu yapabiliyorsunuz. Satış fiyatlarını bile farklılaştırabiliyorsunuz. Ama Instagram tarafında bir seçim yapmanız lazım. Tek hesap mı yoksa her ülke için başka hesap mı? Biz zaten başlangıçta bir ülkeyle başlayacağımız için o ülke hangi dili konuşuyorsa içeriklerinde o dilde olması ve o ülkenin kültürüne uygun şekilde olması lazım. Amerika ve Avrupa tarafındaki en büyük farklılıklardan biri ise biz Türkiye'de satış yaparken yaptığımız pazarlama çalışmaları, Türkiye'de satış yaparken insanların tüketim alışkanlıkları Amerika'ya çok daha fazla benziyor. Avrupa'ya ise biraz daha farklılıklar keskin. Avrupa'daki insanların bakış açısına göre. Orada sürdürülebilirlik, insanların kaliteye verdiği önem biraz daha fazlayken fiyat ikinci planda kalabiliyorken en azından birçok insan için, en azından ekonomik durumu iyi olan insanlar için. Amerika tarafında ise aynı Türkiye'deki gibi çok pahalı ürünler de satılıyor, çok ucuz ürünler de satılıyor, orta fiyattaki ürünler de satılıyor. Yani tüketim alışkanlıkları sürekli olarak artarak devam ediyor. Bu yıl 2023'ün e-ticaret hacmi açıklanmadı ama tahminen 1,5 trilyon dolar seviyelerinde olacak. Pandemiden sonra hızla büyüyen bir sektör oldu e-ticaret. Tabii ki Amazon gibi bir dev var orada Amerika tarafında ama tüketim alışkanlıklarına baktığımızda gerçekten çok büyümüş durumda ve daha da büyümeye devam edecek. İnsanlar artık AVM'lere, mağazalara gitmeyi daha az tercih ediyor. Çoğunlukla internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. O yüzden Amerika daha fazla tüketici, Avrupa çok daha az tüketici diyelim bu konu için. Yani sonuç olarak bana kalırsa tabii ki sattığınız ürüne göre değişir mutlaka ama çoğunlukla fashion tarafında veya e-ticaret tarafında birçok marka için Amerika'dan başlayıp daha sonra Amerika'da başarılı olduktan sonra diğer ülkelerin operasyonlarını başlatmanız çok daha uygun olacak. Çünkü Türkiye gibi bir yerdeyiz ve Türkiye
Türkiye Amerika'ya da Avrupa'ya da kargo göndermek noktasında veya operasyon veya iş gücü aktarmak noktasında çok iyi bir konumda. Ki zaten bana kalırsa bu noktada bu videoları çekme sebeplerimden biri de, en büyük nedenlerinden biri de bu. Biz bu noktada bu işi başarabilirsek, hep birlikte Amerika ve Avrupa'da başarılı işler, başarılı markalar kurabilirsek, operasyon anlamında hem üretim, kargo operasyonları hem çekim, çünkü çekim dediğimiz noktada da biz katalog çekimi ya da sezon çekimi yapmak istediğimizde Türkiye'de cidden çok çok güzel yerler var. İster doğuya gidin, ister Ege tarafına gidin, ister Karadeniz'e gidin. Çok çok iyi çekim yapabileceğiniz alanlar var ki Avrupa'dan da birçok marka gelip burada çekimlerini yapıyor. Amerika'da satış yapsanız da, ki şu örnekleri bile gördüm. Adam mesela deniz havlusu, şortlar gibi ürünler satıyor. Gelip çekimlerini burada Amerika'da satıyor ama gelip çekimlerini burada Çeşme'de yapabiliyor, İzmir'de. Ya da sattığınız böyle İskandinav tarzı ürünler vardır. Karadeniz'e gidersiniz, İç Anadolu'ya gidersiniz. Oralarda çok güzel çekimler yapabilirsiniz. Ya da Muğla'ya gidersiniz, örnek veriyorum. Oralarda da çok güzel çekimler yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada bence Amerika'dan başlayıp daha sonra operasyonunuzu ikinci en önemli gördüğünüz ülke şeklinde büyüterek devam etmek en akıllıcası. Diğer bir avantajı da Shopify'in zaten dediğimiz gibi market özelliği olduğundan dolayı her ülkeye farklı fiyatlandırma, her ülkede farklı web sitesi tasarımı, farklı ürünler gibi tüm özelleştirmeleri yapabiliyor oluyoruz ve aynı zamanda Amerika'daki açtığımız tüm ödeme yöntemleri Avrupa ve dünyanın geri kalan yerlerinde de kullanılıyor olduğu için bu noktada tekrar ve tekrar şirket konusunda, özellikle şirket açarken İngiltere'de şirket açtığınızda Amerika'da problem çıkabiliyor ama Amerika'da şirket açtığınızda Avrupa'da veya daha sonrasında belki MENA bölgesinde herhangi bir sorun yaşama ihtimalini de önden kaldırmış oluyorsunuz. Yani benim tavsiyem önce Amerika ile başla. Eğer Amerika'ya uygunsa ürünün, daha sonrasında Avrupa'ya işini ölçekle. Avrupa'da da başlayabilirsiniz ama ancak şöyle başlayın. Avrupa'da satış yapmak istediğiniz ülkede net bir fırsat görüyorsanız kesinlikle o ülkeyle satışa başlayın. Bir hacim oluşturun ve daha sonra Amerika tarafını ölçekleyin. Yani Avrupa'da örnek veriyorum, sattığınız üründe Almanya'da ciddi bir açık gördünüz ve çok iyi satış yapabileceğinizi düşündünüz. Almanya'yı bir karlılık kapısı olarak görüp markanızı büyütmek için de orada elde ettiğiniz ciroyu ve karı daha sonrasında belki bir yıl sonra, belki 1,5 yıl sonra tam tersi şekilde Amerika'ya kaydırmaya başlayın. Ama unutmayın, ancak ciddi bir fırsat görüyorsanız. Kısaca bahsedeceklerim bu kadar. Amerika'yı öncelikle, daha sonra Avrupa'da bir fırsat görüyorsak önce Avrupa sonra Amerika şeklinde bu konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmış olayım sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videoda görüşürüz.